izleyenler, ikinci bölüme hoş geldiniz. Tekrar karşınızdayız. Bugün yeni şeyler öğreneceğiz her zamanki gibi. Welcome to our second part of the program, and as you already got used to the sequence of our sections, we are going to talk about a structure, a grammar structure, and today is the present perfect. Türkçe'de böyle bir zaman olmadığı için İngilizce öğrenen Türklerin en çok zorlandıkları zaman present perfect. Ama biz bugün yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha umarım bundan sonra bu kadar problemli olmayacak. We have a list of the irregular verbs now. When we use the present perfect tense, we always use the third form of the verb. Present perfect kullandığımız zaman üçüncü form, fiillerin üçüncü form kullanıyoruz. The form is have or has plus past participle, üçüncü fiil. Let's take a look at this table now. Positive, negative and question, olumlu, olumsuz ve soru. I have waited. I have waited. Waited düzenli bir fiil olduğu için waited. Fakat begin mesela olsaydı I have begun söyleyecektik. I have waited. You have waited. He, she, it has waited. We have waited. You have waited. They have waited. The negative form now. I have not waited veya I haven't waited kısa. You have not waited. You haven't waited. He, she veya it has not waited or hasn't waited. We have not waited veya we haven't waited. You have not waited veya you haven't waited. They have not veya haven't waited. Sorulara geçelim şimdi. Tekil, singular. Have I waited? Have you waited? Has he, has she, has it waited? Have we waited? Have you waited? Have they waited? Gördüğünüz has sadece üçüncü tekil for the third person we use it in singular. He, she veya it için kullanıyoruz. When do we use the present perfect? Ne zaman present perfect kullanılır? We use present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. Present perfect, geçmişte belirsiz bir zamanda yapılmış bir eylemi anlatmak için kullanılır. Eylemin ne zaman yapıldığı veya olduğu önemli değildir. And we have here the line, the past, now, and future. And let's see some examples together so you can understand that actually these actions happened before, but we don't specify the time. Yani zaman hiç önemli değil, ne zaman oldu bu eylemler. My brother has met a lot of famous singers.
Abim bir sürü ünlü şarkıcı tanıştır. Before now. Şimdiden önce, geçmişte ama ne zaman? Belki geçen sene, belki 2 sene önce, belki 1 hafta önce. Tam olarak bilmiyoruz. O yüzden present perfect kullanıyoruz. My brother has met a lot of famous singers. Anthony Hopkins has won many awards. Anthony Hopkins birçok ödül kazandı. In his life, he is still alive. O hala yaşıyor. Ne zaman kazandı bilmiyoruz. 20 sene önce de kazandı. Belki geçen sene de kazanmıştır. Belki biliyoruz ama önemli değildir bizim için ne zaman kazanmıştır. Ne zaman kazandı bu ödüller. I've read many books. I have read many books. Kısa, I've read many books. Ben çok kitap okudum. Up to now, şimdiye kadar. 7 yaşındayken de okudum. 20 yaşındayken de okudum. Fark etmez bizim için ne zaman okudum. O yüzden present perfect kullanıyoruz şimdi. I've read many books. Also, we use present perfect when we talk about our experiences. Present perfect, hayatınızda geçirmiş olduğunuz tecrübeleri anlatmak için de kullanılır. Tecrübelerden bahsederken zamanın bir önemi yoktur. This is the most important thing when we use the present perfect. It's not important. We don't give such an importance to the time. Yani present perfect kullandığımızda zaman pek önem vermiyoruz. Geçmişte oldu ama ne zaman tam olarak belki biliyoruz ama önemli değil şu anda. My husband has traveled a lot in Asia. Eşim Asya'da çok seyahat etti. Geçen sene de gitti. 5 sene önce de gitti. Fark etmez ne zaman gitti. And this is his experience. Bu onun tecrübesi. O anlatıyor. My husband, I tell you about my husband. Ben anlatıyorum. My husband has traveled a lot in Asia. We've visited many amazing places in Turkey. Or we have visited many amazing places in Turkey. Biz Türkiye'de birçok harika yerler ziyaret ettik. We visited many places. We talk about our experience. It's not important when we visited these places. Önemli ne zaman olduğu pek önemli değildir. Sadece bizim tecrübemiz anlatıyoruz. Now let's see some more examples with the present perfect tense. I've watched that movie so many times. Bu filmi çok kez seyrettim. It's not important when, zamanı hiç önemi vermiyoruz. I think I have seen you before. Sanırım seni önceden gördüm. I think I've seen you before. It doesn't matter when. Önemli değil ne zaman. Have you ever been to Italy? İtalya'ya hiç gittin mi? Have you ever been to Italy up to now? Şimdiye kadar. Have you ever been to Italy? No, I've never been to Italy. Hayır, hiç. İtalya'ya hiç gitmedim. If we say the time, yes, I went to Italy 3 years ago, we have to use past tense. Eğer zamanı kullanırsak, evet, İtalya'ya 3 sene önce gittim.
O zaman past tense kullanıyoruz ama bu başka bir programda anlatacağız. Bakacağız, beraber inceleyeceğiz. My daughters have never traveled by train. Benim kızlarım hiç trenle seyahate etmediler. They have never traveled by train. Gördüğünüz gibi ever, never çok kullanılıyor present perfect'le. My mother has studied several foreign languages. Annem birkaç yabancı dil biliyor. Has studied or my mother has studied several foreign languages. Şimdiye kadar öğrendi. The government has become more interested in arts education. Hükümet sanat eğitimle daha fazla ilgilenmeye başladı. My English has really improved since I moved to England. İngiltere'ye taşındığımdan beri İngilizcem gerçekten gelişti. My English has really improved since I moved to England. Man has walked on the moon. Man has walked on the moon. Önemli değil ne zaman. İnsan ayda yürüdü. And we should always keep in mind that the present perfect is always used with the third form of the verb. Her zaman üçüncü form kullanıyoruz fiillerden. Present perfect kullandığımızda. Now let's look at some examples. How long have you lived in Istanbul? Ne zamandır İstanbul'da yaşıyorsun? How long have you lived in Istanbul? How long have you studied English? Ne zamandır İngilizce okuyorsun? Have you ever flown in a plane? Hiç uçağa bindin mi? Şimdiye kadar hiç uçtun mu uçakla? Well, I think that's it for today. We'll talk again about present perfect. I know it's quite difficult for you now, but the more you practice, the more you will learn. Because practice makes perfect. Biliyorum belki zor, biraz zor oldu. Şimdi sizin için biraz zor oldu ama tekrarlayacağız. Bir daha konuşacağız. Present perfect and past tense. Unutmayınız, e-mail ile bize ulaşabilirsiniz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.